Evimiz 4 odalı 2 lavabolu. Amerikan mutfak denen mutfaktan var. Bu eve aylık ne kadar mortgage ödendiğine hep beraber gelelim. Tüm evi topyekun kiraya verse yaklaşık 3500-4000 dolar civarı bir kira elde edebilir. Türkiye'de aynı miktar parayla alabileceğiniz evin kirası 2200-2300 dolar civarı. Yani nereden baksanız 2 kat arkadaşlar. Bu evi satın alan arkadaşım 25-30 bin dolar ön ödemeyle aldı. Miami, Florida'dan herkese sevgiler arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisiniz. Sahilde değiliz, merkezde değiliz. Öyle insanların yaşadığı nezih bir meskendeyiz. Bir arkadaşım şu güzelim evi satın aldı. Ben de bu fırsatı kaçırır mıyım? Hemen sizler için bir YouTube videosu yapmak istedim. Ve aslında bu evin fiyatını Türkiye ile kıyaslayıp aradaki inanılmaz uçurumu size göstermek istedim. Hazırsanız videomuza başlayalım. Dostlar, çok da lafı uzatmadan içeri girelim. Türk evi olduğu için abimiz no shoes, ayakkabısız girin yazmış. Girişte bizi şöyle huzur dolu bir salon karşılıyor abi. Bir de ben bu parkeleri çok sevdim. Bunlar yeni yapıldı. Nazar boncuğu gelir gelmez. Evimiz 4 odalı 2 lavabolu. Türkiye'de Amerikan mutfak denen mutfaktan var. Bir de bu evde yaşayan arkadaşlar bekar erkek oldukları için hani evde öyle aşırı düzenli beklemeyin. Ama gene olabildiğince güzel. Adım adım ilerleyelim. Mutfak abi. Dediğim gibi ufak tefek. Bunları da ben şimdi getirdim. Arkadaşa laf olmasın. Cam gibi bir mikrodalga. Elektrikli ocak, fırın. Bunlar tamamen yeni arkadaşlar. Bulaşık makinesi, hatta etiket hala üzerinde ve buzdolabı. Mutfağımızın şekli budur hanımefendi. Daha önce bu şekilde değildi. Yalnız bizim mimarlarımız bir grup çalışması yaptı. Bu pozisyona getirdiler. Biz de buna karar verdik. Dostlar, ev benim değil. Bunu en baştan söylemek istiyorum. Bir arkadaşımın, kendisine buradan teşekkür ederim. Bu evin videosunu çekmeme izin verdi. Bu evin alım fiyatından bahsetmek istiyorum. Arkadaşım bu evi 570 bin dolara aldı. Evrak ücretlerini falan da katarsak yaklaşık 600 bin dolara aldı gibi düşünebiliriz. Kendisi bu evi nakit almadı. Mortgage'la. Yani krediyle aldı. Şuradan evin en güzel noktasına girelim. Abimizin odası ama kilitlemiş, giremiyoruz. Evet. Garajımız var. Aman Allah'ım, bu nedir? Makina. Eskiden bende de vardı. Devam edelim. Bu tür evler bana ilginç geliyor arkadaşlar. Bir adet salon burada mevcut. İkinci salon burada. Ama ben bunun niye yapıldığını çok merak ettim. Florida'da yaşayan arkadaşlara sorunca şöyle dediler. O girişteki yer, bu salon insanların en başta takılması gereken yermiş. Eğer ki sohbet koyulaşırsa buraya geçiyorlarmış. Bana verilen bilgi o yönde arkadaşlar. Şimdi odalarımıza bakalım. Evimiz 4 odalı dedik. Bir oda bir tuvalet oradaydı, açamadık. Ama diğer odaların hepsine gireceğiz. İlk odamız. Ve o zaman geri sayım başlıyor, şöyle yerimi alıyorum. Ve son defa 3, 2, 1 ve açın lütfen. Odamız boş. Buranın bir tek pervanesi dönüyor nedense. Arkadaşlar, buraya bir adet kiracı aranıyor. Eğer ki ilgilenen varsa bana Instagram'dan mesaj atabilir, iletişime geçebilir. Miami'nin Hollywood denen bir semti var. O çevrede oda arayan bir insan olursa bana ulaşabilir. Bu oda sonradan yapılmış. O yüzden merkezi klimaya dahil değil, duvar kliması koymuşlar. Bunu kapatmak lazım ya. Neyse birazdan kaparım. Bu evi satın alan arkadaşım 570 bin, 600 bin dolar aldı dedim ya. Ne kadar ön ödeme verdi? Kendisi yaklaşık %5 kadar ön ödemeyle aldı. Yani hemen matematiği yaparsak 25-30 bin dolar ön ödemeyle aldı. Bir de üstüne kapanış ücretleri, yani evrak ücretlerini düşünürsek muhtemelen cebinden 50-60 bin dolar çıkarak bu eve sahip oldu. Abi o neydi ya? Bize hep boş odaları gösteriyorsun. Biraz da bize güzellikleri göster dediğinizi duyar gibiyim. Bakın burası bir oda. Eşyalı. Bayağı da güzel olmuş ya bu yeşil halı.
Yatağı da var. Yeşil kilimli odanın yanında gri, mor kilimli bir odamız var. Allah bunu dizayn eden iç mimar kimse çok zevkli bir adammış bence. Bakın bu da ben. Odalarımız oldukça geniş. Bir de şunu göstereyim. Bu odalarda neden gardırop yok diyen arkadaşlar olursa gömmeli dolap var arkadaşlar. Mutfağımız ön planda değil, gömmeli hanımefendi mutfağımız. Nasıl gömmeli anlayamadım. Sonradan gömme. Ben bu olayı çok seviyorum. Türkiye'de abi taşınıyorsun. Böyle odanın yarısını kaplayacak kadar bir dolap alıyorsun. Ne gerek var işte böyle duvarın içine koy. Cillop gibi abi. Dostlar bu iki oda da kiralandı. Bu iki tane odanın yanında bir adet kapı daha var. Bu ne ya, labirent gibi dediğinizi duyar gibiyim. Cık. O da ne? Temizlik malzemeleri. Ve bu odaların kullanacağı tuvalet. Lavabo. Ebeveyn tuvaleti şeklinde yapmışlar. 2 adet musluk var. Duşakabin. Bir de arkadaşlar şundan bahsetmek istiyorum. Tuvaletin 2 kapısı var. Bakın o yeşil halılı olan oda oradaydı. Oradan giriyorsunuz, buradan çıktınız. Boş odaya girdiniz. Anlatabildim mi? Bütün odalar bu tarafta. Ortada mutfak var. Ben bu dizaynı çok beğendim. Biraz da size dışarıyı göstereyim. Nezih bir semt olduğunu beraber görelim. Evin önünde araba park etme yerleri mevcut. Abimiz zaten garaja bırakıyor. Bir de bunun arka bahçesi var. Evde hafiften tadilat var. Belki sezmişsinizdir. Arka tarafta ustaların çarı çöpü var. Hiç göstermiyorum ama bayağı da büyük bir arka bahçesi var. Hocam çatıda iguana var ya la. Heh. Şu ana kadar ne düşünüyorsunuz? Aşağı bir yorumunuzu alırım. Şimdi bu eve aylık ne kadar mortgage ödendiğine hep beraber gelelim. Evin fiyatı 570 bin dedik. Evrak ücretleriyle, kapanış ödemeleriyle 600 bin dolar düz yapalım. Evin ön ödemesi için yaklaşık %5. Evrak ücretiyle yani cebimizden çıkan para 50-60 bin dolar. Peki abi bu 4 odalı evin aylık mortgage'ı ne kadar? Dostlar Amerika'da mortgage'da ev alırsanız mortgage yani bildiğiniz faiz artı evin ana parası dışında evin emlak vergisi ve bir de evin sigortasını ödemek zorundasınız. Evin aylık mortgage'ı 5100 dolar. Ya bahçeyi göstermeyeceğim dedim ama dayanamadım biliyor musun? Açıldı. Şimdi bu çerçöp gidecek arkadaşlar. Yani çok bir şey yok zaten. Altı üstü kutu. Ama evin huzuruna bakın. Dışarıdasınız. Palmiye ağaçlarınız var. Burada mangalını, çayını, çorbanı yapacaksın. Evin fiyatı 600 bin dolar. Türk lirasına çevirince aşağı yukarı 24 bin, belki 25 bin milyon, 25 milyon Türk lirası gibi düşünebiliriz. Ben de sizin için o sarı siteye gittim ve 25 milyon civarı evlere baktım. Tabii 25 milyon yani yüklü bir rakam. 25 milyon TL. Maslak 1453. Ali Ağaoğlu'nun bunu istemiyorum, bu benim değil, ben özgün bir şey istiyorum diye 10-15 sene önce çekmiş olduğu bir reklam vardı ya. O evlere baktım. 3+1'ler 25-30 milyon TL arası. Ve bu evler ne kadara kiraya veriliyor diye merak ettim. Arkadaşlar Maslak 1453'te 3+1 100 bin TL civarında kiraya gidiyor. Peki biz bu güzelim evi kiraya versek ne kadar elimize para geçer? Bu evin sahibi kendisi tüm evi topyekun kiraya verse yaklaşık 3500-4000 dolar civarı bir kira elde edebilir. Türkiye'de aynı miktar parayla alabileceğiniz evin kirası 2200-2300 dolar civarı. Yani nereden baksanız 2 kat arkadaşlar. Bir de Türkiye'de şöyle bir durum var benim hiç sevmediğim. Eğer ki bir kiracı herhangi bir sebepten dolayı kirasını ödemek istemiyorsa o adamı evden atamıyorsun. Atmak istiyorsan 2-3 sene mahkemelerde sürünüyorsun. 2-3 sene boyunca adam senin kiranı ödemiyor. Affedersin evinin içine ediyor. Televizyonlarda görüyoruz. Kimisi adamın evini çöp ev yapmış. Kimisi klozetin içine çimento dökmüş. Abi Allah var yukarıda biraz korkun ya. Aylardır kira ödemeyen adamın kaçtığını öğrenen ev sahibi daireye girince büyük bir şok daha yaşadı. Çünkü odalar çöp dağlarıyla doluydu. Evi bu halde karşıladık. Çöplüğe çevirmiş yani. Amerika'da pek özellikle Florida'da
bu tür şeyler pek mümkün değil. Çünkü Florida'da eğer ki kiranı ödemezsen muhtemelen 1-2 ay içinde mahkemeyle, polis zoruyla kapınıza şerif, yani işte polisin de şefi sizi evden şutluyorlar. Sizin cebinizde böyle bir para olsaydı 25 milyon, 30 milyon TL nasıl bir yatırım yapmak isterdiniz? Sizce Miami'de bu evi almak mı daha mantıklı yoksa Türkiye'de, İstanbul'da Trump Tower'dan bir daire mi almak daha mantıklı? Siz ne düşünüyorsunuz? Bugünlük benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Güzel bir yoruma esirgemeyin. Ozfly is out.